Merhaba, şimdi ev yapımı bir pizza yapacağız. Bu pizza tabii dünyanın en güzel pizzası olmayabilir. Çok profesyonel pizzacılar var. Ama evde yemek için çok lezzetli, çok ideal, ince hamurlu bir pizza yapacağız. Ve Şimdi çok da peynirli. evet ve bol peynir koyacağız. Şimdi önce hamuru için gereken malzemeleri görelim. Şimdi malzemeleri görelim. 1 çorba kaşığı zeytinyağı koyacağız. 240 mililitre su koyacağız. 1,5 çay kaşığı tuz, 480 gram un ve 1 çay kaşığı maya. Malzemeleri saydığım sırayla ekleyeceğiz. Yani önce zeytinyağı, sonra su, üzerine tuz, onun üzerine un, onun da üzerine maya şeklinde koyacağız. Ve daha sonra da yoğurmaya başlayacağız. Ekmek makineniz varsa bu sırayla makinenin haznesine koyuyorsunuz. Makine kendisi yoğuruyor, hamuru dinlendiriyor ve açmaya hazır hale getiriyor. Onun belli bir süresi var. Şimdi ben ekmek makinesiz olarak yapmayı göstereceğim. Aslında çok eğlenceli ve pizzaların böyle yapıldığından haberim bile yoktu. Biz genelde ekmek makinesine koyuyoruz ya pizzayı tamamen. Ama şimdi herkesin ekmek makinesi yoktur diye elle yoğurmayı gösteriyor. Bazen ben de yazlıkta elle yoğuruyorum. O da güzel yapıyor. O da güzel oluyor. Bakayım bir. Şimdiden kıvamı gelmiş gibi baksana anne. Hamurumuz hazır. Şimdi bu hamuru bir temiz bir kumaş veya havluyla örtüyoruz. Ve mayalanması için hafif sıcak bir ortama bırakıyoruz. Yaz ise zaten mutfak tezgahınıza bırakmanız yeterli. Ben şimdi daha önceden çalışmış, kapatılmış, hafif sıcaklığı olan fırının içerisinde tutacağım mesela. Ama hani çok sıcak olmasın, hafif böyle hoş bir sıcaklığı olan bir fırının içerisine koyun. Daha güzel mayalanmasını sağlayacak. Yaklaşık yarım saat beklettikten sonra hamuru açıp hazırlamaya başlayabiliriz. Pizzanın hamurunun nasıl hazırlandığını görmüştük. Pizzanın içeriğine de benim 2 tavsiyem olacak. Birincisi mutlaka salçalı bir sos hazırlayın. Ben Apetitka diye bir sos kullanıyorum. Kayınvalidem hazırlıyor. Bulgaristan göçmeni. Çok lezzetli, çok yakışıyor. Evet. Elinizde böyle hazır bir sos yoksa da biraz domates salçası, biraz biber salçası, biraz baharat, belki varsa elinizde maydanoz vesaire güzel bir sos hazırlayın ve hamuru açtıktan sonra üzerine mutlaka unu sürün.
Bazı insanlar görüyorum pizzaya ketçap döküyorlar. Muhtemelen bu sosun lezzetsizliğinden kaynaklanıyordur. Böyle güzel bir sos kullanıldığında ketçap dökmeye gerek kalmıyor. Daha sucuklu kaşarlı sevdiği için ben sucuk dilimleyeceğim ve kaşar rendeleyeceğim sadece. Ama istediğiniz içerikte yapabilirsiniz. Kaşarı kesinlikle az tutmuyoruz biz. Ailece bol kaşarlı seviyoruz. Yani yemişken, kalori almışken yediğimize değsin ve güzelce kaşarını bol tutalım diyoruz. Hem kaşar faydalıdır. Yani peynir falan Evet, faydalıdır. hem de çocuk peynir yemiş oluyor. Şimdi hemen kaşarı rendelemekle başlıyorum. Ha, bu arada ben peyniri böyle bir bütün halindeyken sevmiyorum. Rendelenmiş halindeyken seviyorum neyse. Hı hı. Şimdi benim güzel pizza tepsilerim var. Bunun içerisinde pişireceğim pizzamı. Ama sizde yoksa herhangi bir tepside, borcamda herhangi bir yere de koyabilirsiniz. Sadece şuna dikkat edin. Sıradan bir tepsiye koyduğunuz zaman tepsinin altı daha kalın olabilir. Bunun biraz ince. Dolayısıyla pizzanızın altı çiğ kalabilir. Artık onu siz kendi fırınınız ve tepsinizin kalınlığına göre kendiniz ayarlayacaksınız. Belli bir süre vermeyeceğim. Eğer kalın tabanda bir şey koyuyorsanız fırının altına çok yakın yere koyun. Ve piştiği sırada da şöyle hafif çatalla ya da bıçakla kaldırıp altı çiğ mi pişmiş mi kontrol edin. Tabii kaşarlar eridiğinde çaresiz çıkartmak zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden hani riske girmek istemiyorsanız tepsinizi alt kısma yakın bir yere yerleştirin. Şimdi ben hamurum artık mayalanmıştır. Hamurumu alıyorum, açıyorum. Şimdi hamurumu açmak için biraz tezgah un serpiyorum. Evet. Hamurumun da yarısını alıyorum. Çünkü iki pizza çıkartmayı umuyorum. Tabii mayalanma durumuna göre 2 çıkıyor. 2'ye çok yakın kenarları boş kalan çıkabiliyor. Bazen artıyor, bir tane de mini pizza yapıyorum dahana. Bakalım şimdi kaç çıkacak, göreceğiz. Tamam. Şimdi apetitkamı sürüyorum. Siz de hazırladığınız salçalı sosunuzu sürebilirsiniz. Çok komiksin. Evet, ne sevimli değil mi?
sucuklar pişti. Hamur pişti mi diye kontrol edeceğim. Onun için de hafifçe pizzanın altını kaldırıyorum. Hem telefonu tutup hem de bu işi yapmak biraz zor. Evet. Neredeyse olmuş. Bir 5 dakika daha tutuyorum. Nasıl olsa daha kaşarlar kızarmadı. Vaktim var. Ondan sonra alıyorum. Testi başlıyor. Bekleyin bir. Zaten olmuş da ben yanlış görmüşüm. Anacığım hadi tadına bak bakalım. Çok sıcak hala. Ama güzel.